Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli, tadına doyamayacağınız, yapımı da oldukça kolay olan sütlü tatlı tarifi paylaşacağım. Bu tatlının altı muhallebi, üstü supankle. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Tadına doyamayacağınız, yapımı oldukça kolay olan bu tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk önce bu tatlının alt kısmındaki muhallebi bölümünü yapacağız. Bunun için tencerenin içerisine 7'ini koyuyorum. 2,5 yemek kaşığı unu ekliyorum. Kuru malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Bu tarifim için 2,5 su bardağı süt kullandım. Sütün bir kısmını koyuyorum, karıştırıyorum. Bu şekilde yaparsanız tatlınızda topaklanma olmaz. Sütün bir kısmını koydum, karıştırdım. Daha sonra kalan kısmını da ekliyorum. Daha sonra 1 adet yumurta sarısını koyuyorum. Pürüzsüz kıvam alıncaya kadar güzelce karıştırıyorum. Tatlımızı ocağımıza götürüyoruz. Kaynayıncaya kadar ocağımız yüksek ateşte olacak. Karıştıra karıştıra pişireceğiz. Bu aşamada karıştırmayı kesinlikle bırakmayın. Aksi halde topaklanma olur, tencerenizin tabanı tutabilir. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Tatlımız kenarlardan yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ocağımızın altını kısık ateşe getirdik. Sadece 30 saniye kadar bu şekilde karıştırarak kısık ateşte pişiriyoruz. Muhallebi bölümünü yeterince pişirdik, ocaktan alıyoruz. Tatlıya hiçbir soğutma işlemi yapmadık. İçerisine 1 paket vanilya, yarım paket kremayı ekliyorum. Kremanın yarısını muhallebi bölümünde kullanıyorum, yarısını supankli bölümünde kullanacağım. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı labneyi koyuyorum. 3-4 dakika boyunca mikser yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Muhallebinin kıvamı oldukça güzel oldu. Bu şekilde köpük köpük olmasına özen gösterin. Mikseri içerisinden çıkartıyorum. Tatlıyı biraz havalandırarak bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra kupların içerisine dökeceğim. Kupların yarısına gelinceye kadar koyuyorum. İsterseniz kaselerin içerisine de koyabilirsiniz. Altı adet kubun yarısını doldurdum. Soğuması için kenara koyuyorum. Supankle bölümünü hazırlıyoruz. Tencerenin tabanına 5 yemek kaşığı toz şekerini koyuyorum.
1,5 yemek kaşığı unu ekliyorum. 1 yemek kaşığı buğday nişastasını koyuyorum. 2 yemek kaşığı kakaoyu ekliyorum. Sütü koymadan önce kuru malzemeleri çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Tarifim için 2,5 su bardağı süt kullandım. Sütün ilk önce bir kısmını koyup karıştırıyorum. Daha sonra kalan sütü de ekliyorum. Bütün malzemeleri karıştırıp ocağımıza alıyoruz. Ocağımızın altı yüksek ateşte kaynayıncaya kadar karıştırarak yüksek ateşte pişiriyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Tatlımız kaynamaya başladı. Ocağın altını kısık ateşe getiriyorum. Sadece 30 saniye kadar kısık ateşte tatlımızı karıştırarak pişiriyoruz. Yeterince pişmiş olan tatlıyı ocaktan alıyorum. Sıcak olan tatlının içerisine 80 gram sütlü çikolatayı ekliyorum. Kalan kremanın hepsini bunun içerisine döküyorum. Kremanın yarısını muhallebi bölümünde kullanmıştık, diğer yarısını bunun içerisine koyuyoruz. Mikser yardımıyla biraz karıştırıyorum. Bu arada yarım su bardağı suyumuzu buzluğumuza koyduk. Buz gibi soğutuyoruz. Çok hafif karıştırdıktan sonra hala kaynarken içerisine yarım su bardağı soğuk suyu ekliyoruz. 5 dakika boyunca çırpmayı hiç bırakmadan mikserin en yüksek deviriyle karıştırıyoruz. Bu aşamada tamamen köpük köpük olmasına özen gösterin. Böyle yaptığınız zaman tatlının kıvamı daha güzel oluyor. Mikseri içerisinden çıkartıyorum. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Muhallebili tatlılarımızı dolaptan çıkarttık. Üzeri tamamen doluncaya kadar süpürge ile dolduruyoruz. Tatlımız ilk sıcağı geçinceye kadar bekliyor. Daha sonra buzdolabına kaldırıyorum. 4 saat boyunca buzdolabında dinlendiriyorum. 4 saatin sonunda tatlılarımızı buzdolabından çıkarttık. Kıvamı oldukça güzel oldu. Tatlının üzerine biraz çikolata rendeledim. Bunlardan koyuyorum. Bu aşamadan sonra tatlınızı istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin göz ve damak zevkinize kalmış. Daha hoş gözükmesi için biraz da pirinç fındık koyuyorum. Sizlere bir de bu lezzet ve tadına doyamayacağınız tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum. Çocuklarınızın bayıla bayıla yiyeceği 2 tatlıyı bir araya getirdik. Tarifim tam ölçülü ve garantilidir. Lezzet bombası olan bu tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bambaşka leziz ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.